Merhaba. Şöyle bir düşünün. %100 emin olduğunuz, asla şüphe duymayacağınız tek bir bilgi var mı hayatınızda? İşte bu basit ama insanı temelinden sarsan soru, 20. yüzyılın en büyük filozoflarından Bertrand Russell'ın bütün bir ömrünü adadığı arayışın ta kendisiydi. Bugün onun Felsefi Gelişimim eserini merkeze alarak bu amansız entelektüel yolculuğuna birlikte tanıklık edeceğiz. Başlamadan hemen önce, eğer bu gibi felsefi derinliklere dalmaktan keyif alıyorsanız, Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın. Hazırsanız bu büyük zihnin kesinlik arayışına başlayalım. İşte her şeyi başlatan o cümle. Bu basit itiraf aslında Russell'ın tüm felsefi serüvenini ateşleyen kıvılcım. Yani mutlak, sorgulanamaz, şüpheye yer bırakmayan bilgiye duyulan neredeyse dini bir tutku. Ve bu tutkulu arayış onu hayatı boyunca bir limandan diğerine sürükleyecekti. Peki bu devasa arayış nereden başladı dersiniz? Her şey ergenlik yıllarında dinin dogmalarında sarsılmaz bir temel bulma umuduyla alevlendi. Ancak Russell'ın zihni, rahatlatıcı inançlardan çok daha fazlasına, acımasız bir mantığı açtı. O genç zihnin nasıl da sistematik bir titizlikle çalıştığını burada görüyorsunuz. Russell, inancın kalesini duygularıyla değil, mantığın araçlarıyla adım adım sistematik bir şekilde yıktı. 15 yaşında başlayan bu sorgulama, 18'ine geldiğinde onu inancın temel direklerinden tamamen koparmıştı bile. Bu, rahatlık yerine gerçeği seçen, acı verici bir yolculuğun daha ilk adımlarıydı. Bu alıntı, onun çok kişisel bir günlüğünden. Ve burada sadece soğuk bir entelektüel egzersiz yok, aynı zamanda derin bir duygusal sancı var. Özgür irade fikrini reddetmek onu mutsuz ediyor, evet, ama mantığı ona başka bir yol bırakmıyordu. İşte bu, onun entelektüel dürüstlüğünün ne kadar acı verici olabileceğinin en net kanıtı. Din, Russell'ın acımasız mantık süzgecinden geçemeyince, o da kesinlik için sığınacak yeni bir liman aramaya başladı. Ve o liman, kusursuz, soyut ve şüpheye asla yer bırakmaz gibi görünen matematiğin saf dünyasıydı. Peki, aradığı o sarsılmaz hakikati nihayet burada bulabilecek miydi? Cambridge'e geldiğinde Russell, dönemin baskın felsefeleriyle, özellikle de Kant ve Hegel'in idealizmiyle yüzleşti. Ancak o ve yakın arkadaşı G.E. Moore, bu felsefeye karşı bir isyan bayrağı açarak 20. yüzyıl felsefesini değiştirecek bir devrimin fitilini ateşlediler. İşte bu devrimin özü tam olarak şuydu. İdealizm diyordu ki, gerçeklik zihnimizin bir ürünüdür, biz onu şekillendiririz. Russell ve Moore ise buna cesurca hayır dediler. Onlara göre gerçeklik, biz onu bilelim ya da bilmeyelim, zihnimizden tamamen bağımsız olarak dışarıda bir yerlerde var olan bir şeydi. Felsefenin görevi de hayal kurmak değil, bu nesnel gerçekliği keşfetmekti. Peki bu isyanı teknik olarak mümkün kılan neydi? İşte anahtar kelime bu. Dışsal ilişkiler doktrini. İdealistlere göre her şey birbiriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı tek bir bütündü ki bu da matematiği açıklamayı imkansız kılıyordu. Russell ise dedi ki A'nın B'len büyük olması gibi bir ilişki ne A'nın ne de B'nin özüne ait bir özellik değildir. Bu basit görünen fikir her şeyi değiştirdi. Çünkü artık dünyayı birbiriyle ilişkili ama aynı zamanda bağımsız varlıklardan oluşan bir yer olarak görebilirdik. Bu da matematiğin ve mantığın kapılarını sonuna kadar aralıyordu. Russell, felsefede ilerlemenin tek bir yolu olduğuna inanıyordu. Analiz. Bu onun için adeta bir felsefi mikroskoptu. Karmaşık ve bulanık görünen fikirleri en temel, en açık bileşenlerine ayırmak için kullandığı vazgeçilmez bir araç. Peki, bu felsefi mikroskop nasıl çalışıyordu? Aslında süreç oldukça sistematik. Önce kafa karıştırıcı, muğlak bir inancı ele alıyorsun, sonra onu en temel, en basit parçalarına ayırıyorsun. Ardından Occam'ın usturası dediğimiz o meşhur prensibi kullanarak gereksiz tüm varsayımları acımasızca çöpe atıyorsun. Ve en sonunda o inancı mümkün olan en az sayıda, en temel önermeyle daha sağlam bir şekilde yeniden inşa ediyorsun. Bu, sağduyunun karmaşasından mantıksal berraklığa giden bir yolculuk gibiydi. Bu güçlü benzetme, Russell'ın analize olan sarsılmaz inancını o kadar güzel özetliyor ki, analiz bir yıkım değil, bir keşif yöntemidir. Tıpkı mikroskobun suyu yok etmeden içindeki o görünmeyen yaşamı ortaya çıkarması gibi, felsefi analizde bir fikri yok etmeden onun temel yapısını ve hakikatini gözler önüne serer. İşte Russell, bu güçlü, felsefi mikroskobuyla artık felsefenin en inatçı, en çetrefilli sorunlarından birine odaklanmaya hazırdı. Zihin ve madde arasındaki o meşhur gizem. Yani bizim içsel deneyimlerimizle,
dışarıdaki fiziksel dünya arasındaki o karmaşık ilişki. Şimdi ekrandaki cümleye bir bakın. İnsanların düşünceleri kafalarının içindedir. İlk bakışta son derece basit, hatta çocukça gelebilir, değil mi? Ama aslında bu felsefi açıdan inanılmaz radikal bir iddia. Russell neredeyse diğer tüm filozofların aksine bu cümlenin kelimesi kelimesine doğru olduğunu savundu. Neden mi radikal? Çünkü Russell'ın nedensel algı teorisine göre siz bir yıldızı gördüğünüzde olan şey tam olarak şu. Yıldızdan gelen ışık fotonları gözünüze çarpıyor, optik sinirinizde bir dizi kimyasal ve elektriksel olayı tetikliyor ve bu nedensel zincirin en son halkası beyninizde gerçekleşiyor. Yani sizin gördüğünüz yıldız aslında beyninizin içindeki bir olay, bir algı. Gördüğümüz bütün o dünya aslında bizim özel, içsel dünyamızın bir parçası. Bu da bizi müthiş bir soruya getiriyor. Düşünün ki bir beyin cerrahısınız. Öyleyse ameliyat masasında baktığınız o fiziksel beyin, mikroskoptan gördüğünüz beyinle aynı şey midir? Russell'a göre cevap kocaman bir hayır. Cerrahın baktığı fiziksel beyin, kamusal dünyada var olduğunu bildiğimiz bir nesne. Ama cerrahın gördüğü beyin, onun kendi özel, zihinsel dünyasındaki bir algıdan ibaret. Geldik sona. Peki bunca çabadan sonra Russell aradığı o mutlak, sarsılmaz kesinliği bulabildi mi? Cevap hayır. Ama onun yolculuğunu bir başarısızlık olarak görmek büyük haksızlık olur. Aksine bu son derece dürüst ve inanılmaz derecede üretken bir entelektüel maceraydı. Şöyle bir özetleyelim isterseniz bu üçlü arayışın sonucunu. Din alanında inancı savulacak hiçbir rasyonel temel bulamadı. Matematikte 2 + 2 = 4 gibi doğruların aslında totolojik olduğunu fark etti. Yani gerçek dünya hakkında yeni bir şey söylemiyorlar, sadece tanımları tekrarlıyorlardı. Bilimde ise bilginin mutlak kanıtlara değil, ispatlanamayan ama makul olan çıkarımlara dayandığı sonucuna vardı. Kısacası aradığı o sarsılmaz zemin her alanda ayaklarının altından kayıp gitmişti. Ve işte Russell'ın tüm bu yolculuğun sonunda vardığı o daha bilge, o daha mütevazi sonuç. Filozof, nihai hakikati bulan kişi değildir. Onun asıl görevi, dünyayı olabildiğince tarafsız bir şekilde yansıtan bir ayna olmaya çalışmaktır. Ama aynı zamanda o aynanın kendi doğamızdan gelen sınırlılıklar yüzünden asla mükemmel olamayacağını da kabul etmektir. Bertrand Russell'ın bu verimli ve dürüst yolculuğu bizi işte bu temel soruyla baş başa bırakıyor. Eğer varılacak mutlak bir liman yoksa, belki de felsefenin asıl değeri varış noktasında değil, o bitmeyen arayışın, o yolda olmanın kendisindedir. Bu konu üzerine düşünmeye gerçekten değer.